Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle önemli bir analiz paylaşmak istiyorum. Globalde kriz kapıda olabilir arkadaşlar. Bu yüzden Bitcoin, altın, Nasdaq, S&P ve petrolü detaylıca incelemeye çalışacağım. Şimdi sizlere en son Bitcoin'de söylemiş olduğum bir hareket vardı. Düşüşün aslında buralardan gelme ihtimalini gösterdiğim periyot bu ve ikinci olarak da buradan bu yükselişle beraber düzeltmenin kısa kalıp tekrardan bu bölümlere gelip karar vermesi gerektiğini düşündüğüm bir yapı vardı. Hala o yapının içindeyiz arkadaşlar. Çok ekstra değişen bir durum yok ve beklemiş olduğumuz aslında şuradaki düşen yapı sonrası bu çıkış hareketi de direnç bloğuna doğru gelmiştir. Ve buradan itibaren evet çok sert bir kırılım mı gelecek yoksa buradan bu düşüş gelip ondan sonra mı çıkacak konusunu incelemeye çalışacağım. Bence arkadaşlar bu düşüşün gelmesi çıkış için daha sağlıklı ve fiyatta buradan ekstra sert pozisyonların üremesi gerektiğini düşünmüyorum. Ama sizlere ben bunun da analizini yapacağım. Yani fiyat benim beklentimin dışında bir hareketle nasıl bir yön gösterebilir onu da göstermeye çalışacağım. Burada arkadaşlar fiyatımız buradaki karar merkezini çok net bir şekilde hacimli 67 ve 68 temposunu kazanarak buralarda kalırsa tekrardan bir geri düzeltme sonrası arkadaşlar yeniden 72.000 ve 77.000 temposunu kazanabilir. O yüzden buradaki bu çıkış hareketinin 77-78'leri kurtarması dönüşteki yapı sonrasında ilerlemesine daha olanak sağlayacaktır. Benim beklediğim senaryo arkadaşlar, yani buradaki beklediğim senaryo, buradaki beklediğim destek hareketlerinin olması gereken yerler hala şu an için bende geçerli. Sebebi çünkü arkadaşlar altının evet hızlı bir yükseliş yapması, işte Nasdaq S&P'nin hızlı bir yükseliş yapması hani Bitcoin'e de çok pozitif yansıyacakmış gibi bir hava getiriyor olabilir. Ama arkadaşlar hacimler bunu desteklemiyor ve bu bölgede aslında düşüşün daha olası olduğunu ve düşmesiyle beraber destek alanımızın içine gelip tepki almasının daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki alternatif olarak da sizlere buradaki belirlemiş olduğum, yani bu çizgiyi düzeltebiliriz, buraya koyabiliriz arkadaşlar. Bu yapıda yani 67.000 dolarların kazanılması, geri gelen hareketin kısa düzeltme olarak 65.000'i tutup tekrardan buralara gelmesiyle yukarı yönlü hareketin ivmeleneceğini düşünüyorum. Evet, Bitcoin'de kısa vade bir yükseliş hareketi kapıda arkadaşlar. Ama bu hareket bana göre çok büyük bir boğa ya da büyük bir başlangıç olmayacaktır. Giden hareketler globaldeki beklediğim yapılarla beraber aslında tersine dönmeye çok daha yakın. O yüzden arkadaşlar öncelikle altınla başlayıp detaylı konuşalım. Altında gayet net konuştuğumuz seviyelerden gayet net hareketlerimizi aldık arkadaşlar. Yani burada sizlere söylemiş olduğumuz bu sıkışan yapının yukarı yönü çıkması gerektiği ve burada ekstra yeni bir hareketin de gelebileceğine dair sizlere kısa bir detay vermiştim. Bu fiyat direkt bu bölümden arkadaşlar hareketlendi. Şimdi biz burada ne yaptık? Altında işlemimiz var arkadaşlar. Yani gördüğünüz üzere tarihi belli ve anlık olarak da giriş çıkış fiyatları net mevcut arkadaşlar. Hala koruduğum bir pozisyon. Biraz kar aldım ve burada arkadaşlar size olacaktı, yapacaktı, çıkacaktı ben demiştim muhabbetinden ziyade profesyonel bir şekilde hani kendi kurguladığım işlemlerin de aynı zamanda size detaylı bir şekilde anlatımını yapıyorum. Şimdi bu bölümden arkadaşlar yani altının 4300'leri görmesiyle kısa bir düzeltme periyodu görmemiz normal. Burada bir akümülasyon görmemizle hedefi olan bölgeye doğru tekrardan devam edeceğini düşünüyorum. Ama burası arkadaşlar bence maksimum geleceği noktalar oluşturacaktır. Bu direnç bloğu ve buradan aşağıya çok derin salınımlar bekliyorum arkadaşlar. Tabii ki bu sizi korkutmasın. Bir kesinlikle içermeyecektir ama ben beklentimi bu şekilde ifade ediyorum ve bu çıkan hareket sonrası tekrardan yeni bir düşüş görebiliriz. Peki buraya gelmeden düşüş olabilir mi? Evet, ama biraz daha bu şekilde bir yapı sonrası tekrardan çıkan hareket, kararsız bir alan, ardından düşüş temposu görebiliriz ama hala yönüm yukarı arkadaşlar. Bu yukarı yönle beraber de devam edecek bir alanın 4600'ler ve 4400'ler aralığına kadar taşınıp bu bölümden ekstra bir düşüş hareketinin yeniden başlayacağını düşünüyorum piyasalarda. Bunun temel sebebi Amerikan 10 yıllıklarında beklediğim yükseliş ve Japon yeninin arkadaşlar, Japon yeninin Amerika tarafından tekrardan euro satışıyla toparlandırılmaya çalışması krizin aslında tetikleyicisinin olacağını düşünüyorum Japon yeninin arkadaşlar. Ve Japonya tarafından gelecek tahvil baskısı birçok bir şekilde piyasayı önümüzdeki 3-4 ay sonrası için bayağı derin etkileyecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve bu da aslında krizin kapıda olduğunu ve sadece kilidinin açılıp kapının açılmasıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Evet, uzun zamandır
zamandır burada arkadaşlar altına yükselecek diyen kişiler şuradaki ufacık bir altın yükselişine tekrardan büyük anlamlar yükleyebilir. Tekrardan buradan böyle 10 binleri konuşturabilir ama beklemiyorum arkadaşlar. Piyasanın hala düşmeye dair devam etme koşullarının olduğunu düşünüyorum ve bu yapıdaki çizmiş olduğum harekette de gelen bu çıkan hareketin tekrardan ana periyotta düşmesi uygun. Burada da dikkatinizi çekmek isterim. TL bazında değil, onsun dolar fiyatıyla analizini yapıyorum arkadaşlar. Dikkat etmenizi öneririm. Şimdi buradan geçelim S&P'ye. Şimdi arkadaşlar S&P'de görmüş olduğunuz üzere bir direnç bloğumuz var. Burayı hızlı kırmasıyla fiyatın tekrardan buradaki 7800'lü bölgelere doğru gelmesini bekledik. Şu an aslında bu dirençten de aşağı inse tekrardan buraya çıkışını bekliyorduk. Ama fiyatımız ilk öncelik olarak direncini kırıp net bir şekilde kendini bu bölüme attı. Şimdi bu bölümden sonra kısa düşüşler, tekrar çıkışlar, kısa düşüşler, tekrar çıkışlar, bir tur daha bunun içine doğru yükselmesi gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden buraya gelen bu yapılar sonrasında fiyatlarda tekrardan derin tetiklenecek düşüşler bekliyorum Amerikan hisse senetlerinde. Buradaki düşüş periyodu bize öncelikle 6500'leri, ardından 5800'leri ve daha derine gelebilecek durumları gösterecektir diye beklentim var. O yüzden buralardaki bu yapılar bana göre zirveye oynuyordur arkadaşlar. Zirveye oynadığı için önümüzdeki süreçte çok tehlikeli bir döneme girebiliriz. Bunu globalde görmek çok da zor değil arkadaşlar. Buradan Nasdaq'a geçiyorum arkadaşlar. Nasdaq'ta görmüş olduğunuz aslında şu yapıyla beraber gelen bu hareketin tekrardan direnç bloğunu kırdığını görüyoruz ama Nasdaq S&P kadar fiyatlanamadı ve bu bölümden arkadaşlar tekrardan bir yatay akümülasyonun olma ihtimali çok yüksek. Beklentim de budur ve buradaki desteğinden sonra çıkan bu yapının da ana direnç bölgesi olan bu bölgelere doğru 32.600 ve 36.500'lü geniş bir alana doğru son çıkışını yapmasını bekliyorum. Ve bu bölümden itibaren de derin düşüşler Nasdaq'ta tekrardan bekliyorum arkadaşlar. Yani benim buradaki konsolide yapım bu ve globaldeki konuşmuş olduğum krizin tetikleneceği alanlarda buralar olacaktır. O yüzden rallici tayfanın böyle tıklanma, abone, like peşinde koşan kişilerin arkadaşlar rally başladı muhabbetine çok fazla düşmemek gerekir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Bunu 125.000'den Bitcoin'i shortlayan bir trader arkadaşınız olarak söylüyorum arkadaşlar. Ve bu bölümlere gelen hareketler sonrası yine işlemlerimle sizin karşınızda olacağım arkadaşlar. Şimdi buradan son olarak petrole geçiyorum. Şimdi görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar bu bölümdeki bu yapının tamamı net bir şekilde petrolde çıkartabildik. Ve bu bölümde ise gelen şu hareketin tekrardan aşağıya 72 temposuna kadar düşmesi gerektiğini, buradan da yukarı yönlü hareketin başlayacağını konuştuk arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz üzere buradaki net petrol düşüşünü yakaladık ve şu an kısa bir çıkış söz konusu. Buradaki geri gelebilecek kısa vade tekrar bir düşüş hareketi görebiliriz. Bu da 72'yi vermesiyle beraber ya da vermeyebilir. Kısa kalıp 75'lerde de tutunabilir arkadaşlar. Ardından tekrardan koşulumuz 84-86 bu bölüme doğru fiyatın yeniden yükseliş göstermesi. Şimdi bu bölüm piyasaya pozitif yansır diye ben sizi uyarmıştım. Bu bölümde piyasaya kısa vadede negatif yansır arkadaşlar. O yüzden buradaki çıkış hareketini ben 84, 82, 86 bu tempoya kadar bekliyorum. Daha ekstrasını önümüzdeki haftalarda konuşmaya çalışırız. Pazar günkü canlı yayını kaçırmayın arkadaşlar. Abone olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.